Alize'den merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda modayı takip edenler çok iyi bilirler. Moda bir görünümü sizlerle paylaşacağız. Dikey çizgiler ve renkli çizgiler. Yine kumaşta, trikoda var. Biz de el örgüsüne uyarladık. Yine bir el örgüsü tekniğinden yararlanarak yaptık bu çalışmayı. Boyuna örerek arkadaşlar. Çalışmamızı böyle boyuna ördük. Tek bir parçadan oluştu. Yeleğimizin yanlarında falan hiç dikiş yok. Tek bir parça ile yeleğimizi öreceğiz. Alize Diva ipliğimizi kullandık arkadaşlar. Alize Diva ipliğimizde böyle çok ipeksi, yumuşacık, döküm döküm bir çalışma oldu. İsterseniz yazlık elbisesini de yapabileceksiniz. İsterseniz yelek yaparsınız. Bunların ölçülerini, ilmek sayılarını, her şeyi sizlerle teknik bölümde paylaşırım. Şimdi biz Alize Diva ipliğimizden düz renklerinden kullanarak çalıştık. Yine burada farkındaysanız bir rengi daha koyu. Hani içerisinde kullanılan bütün renklere göre daha koyu. Onunla böyle hat gibi bir sıra haroşo gittik ve döndük. Hani bir rengimiz daha koyu olmalı diğer renklere göre. Uyumlu renkler kullandık Alize Diva ile ama şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Alize Diva batik ipliğimizi de kullanabilirsiniz. Hani pek çok renk almak zorunda değilsiniz. İsterseniz Alize Diva batik ipliğimizi kullanırsınız ve Alize Diva ile de çizgilerini örersiniz. İç bölümde de Alize Diva batiği geldiği gibi örersiniz. O da çok güzel olacak. Teknik bölümde zaten batik ile gösterdim çalışmayı. Oradan da fikir edinebilirsiniz. Umarız beğenirsiniz. Elbisemiz bu şekilde. Bu yaz çok uzun sürecek. Yine yazlık elbiseyi de öreriz. Yeleği de çok güzel sonbaharda giyeriz. Yaz için cıvıl cıvıl renklerde yapabilirsiniz. Güzel, kullanışlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Evet. Teknik bölüme geçelim. Şiş örgüsü ile bu çalışmayı nasıl ördük sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimizi yapmaya başlayalım. Bu yeleği yapabilmek için 4 numaralı şiş kullandık. Bu şiş örgüsü bir yelek. Alize Diva ipliğimizden kullandık. Bu yelek için bizim 400 gram ipliğe ihtiyacımız var. Yani 4 yumak aslında. Ama fazla renk kullandığımız için burada sizlerin 7 renk almanız gerekiyor. Eğer böyle renkli yaparsanız, yapmak isterseniz. 7 tane renk var. Koyu bakır rengiyle de böyle arada çizgiler çektik arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz, renkli kullanırsınız ama isterseniz şimdi aşamada göstereceğim. Böyle batik yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani içerisine bir tane batik kullanırsınız. Bu çizgilerini de bir tane Alize Diva ipliğimizin düz rengiyle yaparsınız. Bunları da Alize Diva batik ipliğiyle araları hiç hani koparma işlemi yapmadan, renk kullanmadan ipliği bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da sizlere fikir olsun. Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimizin şablonunu sizlere göstermek istiyorum. Burada şu bölümden yeleğe başlıyoruz. 152 ilmek başlıyoruz ve gevşek atıyoruz ilmeklerimizi ki şurası kasmasın ve düzgün olsun. 152 ilmeği başladıktan sonra 2 diş haroşa örüyoruz. Haroşa örgüyü biliyoruz, yine göstereceğim. Haroşa örgü ördükten sonra işte batikle isterseniz batikle, düz renklerle isterseniz böyle sıralayarak 12 dilim örüyoruz. Şurada 12 dilim var arkadaşlar, kol evine kadar. 12 dilim git geller yaparak. Bunu nasıl yapıyoruz? Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimizi yapabilmek için şöyle şablonumuza dikkat edersek 12 dilim burada var ön bölümde. 29 dilim arkada var arkadaşlar. Şu arkada 29 dilim var. Ara dilimleri sayarsak. Yine 12 dilim diğer ön tarafta var. Şimdi beden büyütmek için bu yaklaşık 40 bedene, 42 bedene olur. Beden büyütebilmek için ön dilim sayısını arttırabilirsiniz. 12 dilim 14 olur. 16 olur. Çok büyük bedensinizdir 20 olur. Kol evinde mesela biz 3 dilim kol altına verdik. Büyük bedenler bunu 4-5 dilim arttırabilir kol altına. Sırt bölümüne 29 dilim verdik. Bunu 32-34 dilim arttırabilirsiniz. Yani bedenin büyümesi arkadaşlar en genişlemesiyle olacak. Şurayı genişlettiğinizde beden büyüyecek. Şimdi ne yapıyoruz? Burada 152 ilmekle başladık arkadaşlar.
152 ilmekle başladık. 2 diş haroşa ördük. 114 ilmek renkli bölüme geçiyoruz. 114 ilmek örerek şuraya geliyoruz. Bakın burada örgü daralıyor. Burada 38 ilmeği örmeden bırakacağız şurada. Şimdi ne yapacağımı size ben bu iş üzerinden anlatayım, sonra zaten öreceğim. 38 ilmeği burada bırakıyoruz, örmeden geri dönüyoruz. Bakın burada zaten anlaşılır. Paspas tekniğini bilenler de bilirler. Geri döndük. Yani 114 ilmeği geri örüyoruz. Sonra tekrar geliyoruz 76 ilmek. Bir 38 ilmek daha bırakıyoruz. Burada ikinci 38 ilmeği bırakıyoruz şuraya kadar. Sonra geri dönüyoruz. Burada 38 ilmek örüyoruz. Sonra 38 ilmek örüyoruz ve tekrar 38 ilmeği geri dönüyoruz. En son yine 152 ilmeği yeşil, yani rengimizle diyelim, yeşil rengimizle örüyoruz 152 ilmeği bakın. Buradan tekrar geri dönüyoruz ve kahverengiye geçiyoruz. Kahverengiye geçtiğimizde de bir diş haroşa örüyoruz. Bir diş haroşa bakın şöyle ve tekrar geri dönüyoruz. Aynı işlemi her dilimde yapıyoruz arkadaşlar. Geri dönüşler yaparak. Şimdi anlatayım size nasıl örüyoruz. Tabii burada renkler kopacak ve bağlanacak, içe gizlenecek ense bölümünde. Etek bölümünde renk koparması yapmıyoruz. Bakın içini göstereyim. Burada koparmıyoruz. Burada arkadaşlar böyle kopararak içe gizliyoruz. Şöyle göstereyim. İplikleri böyle içe gizleyerek yürütüyoruz. Burayı sonra bir sık iğne ile üzerine geçersiniz. Batik yaparsanız batikte buna gerek kalmaz. Zaten ip kopmadan arada kullanılır. Şimdi örelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben sizlere Alize Diva ve Alize Diva batik ipliğimizle göstereceğim ne yapacağımızı. Sizler nasıl arzu ederseniz o şekilde yaparsınız. Şimdi elbisenin sayılarını da tabii bu arada vereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi elbisenin sayılarını da videonun sonunda vereceğim sizlere. Şimdi biz örmeye başlayalım. Daha sonra elbisenin sayılarını da göstereceğim, anlatacağım. Çok az ilmek atarak neye dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. 2 diş haroşa öreceğiz ama ilmeğimizi atarken böyle aralıklı atmalıyız. Bu bütün yeleğimizin ziyan olmasına sebep olur eğer aralıklı atmazsak. Kasar çünkü ilmekler. Sonra ütü açmaz. Çok güzel ütülüyoruz tabii bu çalışmayı. Böyle 152 ilmek atıyorsunuz. Başlıyorsunuz. 4 numara şiş kullanıyoruz. Ve 2 diş haroşa örüyoruz. Aynı yöne örerek ben yapıyorum haroşayı. Nasıl isterseniz, siz nasıl biliyorsanız 2 diş 152 ilmeği haroşa ile örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sıra ördüm. Biliyorsunuz haroşa 2 sıradan oluşur. Şimdi bu da ikinci sırası. Bir diş haroşayı örmüş oluyorum. Bu şekilde bakın, bir diş. Bunun gibi 2 tane örüyorsunuz. Evet arkadaşlar, böyle başlangıç sırasına da bir diş dersek şöyle 2 sıra olabilir. İsterseniz bir sıra daha yapabilirsiniz. Şimdi ben batik ipliğimi takıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk rengimizi veya batik rengini bağlıyorum. 2 diş haroşamız var burada. Başlangıç sırasını da saydık biz. Şimdi bir sıra burada örüyorum. Böyle düz örgüyle, çünkü aralar düz örgü arkadaşlar. Böyle düz örgüyle bütün ilmekleri öreceğim. 152 ilmek. Sonra geri döneceğim. Arkadaşlar bu şema dilim şeması. Yani şu aranın şeması. Ara rengin şeması. Şimdi 152 ilmek dedik. 152 ilmeği ben örüyorum. Yani şu 2 sıra koyu renk yok o şemada. 2 sıra koyuyu örüyoruz haroşa ile. Sonra dilim şemasını anlatıyorum şimdi. 152 ilmeğin hepsini örüyorum. 2 diş haroşamız var. Koyu rengimizle ördük. Hiçbir koyu renkte hani geri dönme yapmadık. Sadece bakın buradaki kahverengi gibi ördük.
Ama arada dilimimize başladığımızda bir sıra 152 ilmeği renkli ipliğimizle veya istediğiniz renklerle ördük. 152 ilmek. Şimdi geri dönüyorum. Bu şimdi bir dilimin örülmesi. Geri dönüyorum. Bu etek ucu, yani şuradayız. Şu etek ucundayız. Bakın arkasına. Burada ip değişmiyor. Şimdi etek ucundan geri döndüm arkadaşlar. Tabii ters örgüyle geri döndüm. Çünkü dilimlerimiz düz örgüyle yapılıyor. Aradaki çizgiler bir diş haroşo. Sadece önlere 2 diş yaptık. İsterseniz önlere 4 diş de yapabilirsiniz. Fazla da kalınlaştırabilirsiniz önlerin haroşosunu. Ve çok güzel ütülüyoruz buharlı ütüyle arkadaşlar. İşte ben yine ilerliyorum. 114 ilmek örüyorum şimdi. 114 ilmek. Evet arkadaşlar, 38 ilmek sayıyoruz. 38 ilmek kaldığında ters örgüyle geliyordum. Dönüyorum. Örmeden bu 38 ilmeğe geçmiyorum. Göstereyim, şurası. Şu ince bakın. Örmüyorum ve şuradayız, geri dönüyorum. 114 ilmeği ördüm, geri döndüm. 38 ilmek burada. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Örmeden alıyorum delik olmasın diye ve ipimi şöyle çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeği örüyorum. İlk ilmeği örersek delik daha büyür. Örmeden devam ediyorum. 114 ilmeği geri örüyorum. Düz örgüyle. Evet arkadaşlar, 114 ilmeği ördüm, geri geldim. Şimdi 76 ilmek örüyorum. Ters örgüyle etek ucundayım, yine şuradayım. Ters örgüyle 76 ilmek örüyorum. İkinci 38 ilmeği örmeden geri döneceğim. 76 ilmek örerek geldim. İkinci 38 tane ilmeğimi örmüyorum. Bakın, ilk 38 ilmeğim burada, örmedim, bıraktım, geri döndüm. Şimdi ikinci 38 ilmeği örmüyorum, geri dönüyorum. Geri dönüyorum ve 76 ilmeği tekrar örerek şuraya geliyorum, bu taraftayım. Genişliyor yani. Ara rengim genişliyor arkadaşlar. 76 ilmeği tekrar örüyorum. Evet arkadaşlar, 76 ilmeği örerek ilmeklerimi bitirdim. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi 38 ilmek öreceğim. 38 ilmek örerek tekrar geri döneceğim. Evet arkadaşlar, 38 ilmek ördüm. Burada şimdi 3. 38 ilmeği bıraktım ve geri döneceğim. Örmeyeceğim burayı. Şöyle göstereyim. 38 burada bıraktım, örmedim, geri döndüm. 38 burada bıraktım, örmedim, geri döndüm. 38 burada bıraktım, örmedim, geri dönüyorum. Şimdi bir şeyi defalarca söylüyorsunuz diyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Çünkü iyi anlaşılması gerekiyor arkadaşlar. Bilenler için evet sıkıcı olabiliyor ama bilmeyenler için anlatmak gerekiyor. İlk ilmeği örmüyorum, alıyorum. Evet arkadaşlar, örmeden geri dönüyoruz. İlk ilmeği alıyoruz. Galiba hızla örerken şurada bu ilmeği örerek geri dönmüş olabilirim. Siz onu göz önünde bulundurmayın. Örmeden alın şu ilmeği. Delik olmasın. Hani orada ördünüz demeyin. Yani o biraz geri dönüşte dikkat etmemiş olabilirim. Şimdi 38 ilmeği ördüm arkadaşlar ve sıramı bitiriyorum. Tamamladım. Bütün burada 152 ilmeği örerek tekrar buraya gidiyorum arkadaşlar. İpimi değiştireceğim çünkü. 152 ilmeğin hepsini öreceğim. Bütün geri dönüşlerim tamamlandı çünkü. Hepsini örerek ilmeklerimin sona gidiyorum. Evet arkadaşlar, ilmeklerimiz fazla olduğu için şöyle bir açarak göstermek istiyorum. Bakın, bütün ilmekleri 152 ilmeğin hepsini bir sıra örerek ipliği bağladığımız yere gidiyorum. Böyle ilerliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sıramızı tamamladık. 152 ilmeğimizin hepsini ördük. Yani bir dilimimiz bitti. Yani şu dilim bitti, tamamlandı. Şimdi yine koyu rengimizi alıyoruz. Bunu bırakıyoruz veya eğer düz renklerle yaparsanız ipliği koparıyorsunuz.
Sonra bunları ince iplikle de dikebilirsiniz hani en son isterseniz. Yine şu koyu rengimi alıyorum. Bu haroşa sırası için örüyorum. Böyle bir sıra sona kadar örüyorum arkadaşlar. Yani şu dişi yapıyoruz. Şu haroşa dişini öreceğiz. Bütün ilmekleri 152 ilmeği ve 152 ilmeği geri döneceğiz buraya kadar. Sonra çünkü yine batıya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ben ne yaptım? Burada sizlere bir anlatmak istiyorum. Çünkü şişin üzerinde ilmekler toplu olduğu için anlaşılmayabilir. Burada 2 sıra haroşamızı düz renkli ördük. Sonra renkli ipliğimizi taktık buradan. Şuradan bağladık. Enseden, omuzdan bağlanıyor. Etek ucundan değil. Bir sıra ördük 152 ilmeği. Geri döndük. 114 ilmek ördük ve burada 38 ilmeği bıraktık. Şurada bıraktık. 38 ilmeği örmedik. Geri geldik. 114 ilmeği geri ördük. Sonra tekrar ördük, geldik 76 ilmek, yani şuralar falan oluyor. 76 ilmeği ördük. İkinci 38 ilmeği bıraktık. Geri döndük, örmeden geri döndük. 76 ilmeği geri döndük. Geldik 38 ilmek ördük. Şöyle 38 ilmek ördük. Burayı örmedik. Üçüncü 38, yani örmedik bunu, geri döndük. Ve burayı tekrar ördük. Sonra bir sıra bütün 152 ilmeğin hepsini ördük ve kahverengi ipliğimizi taktık. Burada laciverti. Lacivertle devam ediyoruz. Tabii bu ip hiç kopmuyor, bu koyu renk. Hep arada ilerlediği için bütün 152 ilmeği şimdi öreceğim ve geri döneceğim. Bu aşamamız. Aşamada da bir dilim örüldü. Bu ipliğe geçildi. Koyu renk ipliğin biraz önce söylediğim gibi 152 ilmek örüldü ve geri dönüldü. Tabii geri dönerken de bir diş haroşa yaptı buraya. Şimdi yine en baş, yani şu dilime geçiyoruz ve artık ben tabii dilimi anlatmıyorum. Çünkü bütün yeleğimiz bu dilimlerin tekrarıyla oluşacak. Yine burada bunu bırakıyoruz. Batik olduğu için tabii hiç iplik bağlamaya gerek yok. 152 ilmeği tekrar aynı böyle batikle örüyoruz arkadaşlar. Öreceksiniz, geri döneceksiniz, 38 bırakacaksınız, yine geri döneceksiniz. Böyle biz bunu örerek devam ediyoruz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi böyle ördük 12 dilim oldu. Evet arkadaşlar, şimdi burada ilmekleri kapatıyoruz. İlmek kapatmayı biliyorsunuz, birbirinin üzerinden atlatarak ilmekler kapanıyor. Şöyle ben bir göstereyim. Hani siz 2 diş yapacaksınız tabii şurayı. Bakın şu kol evinde 2 diş haroşa var. Sonra da böyle ilmekleri birbirinin üzerinden atlatarak kapatacaksınız arkadaşlar. Böyle. Böyle kapatacaksınız. İlmek kapatma bu. Ama tabii siz gelirken bu yönde kapatacaksınız ve ipliğiniz burada kalacak, bağlantı ipliğiniz. Ama kapatmayı gösterdim ben. Hani kapatma, ilmeklerin kapatılması bu şekilde. Şimdi şunu anlatayım. 2 bölümü kapattık. Eğer bu size biraz büyük gelirse daha küçültürsünüz. Hani burada bu kadar yaparsınız. Bir 10 ilmek geri gelirsiniz. Buradan devam edersiniz. Şimdi şurada bir püf var ama tabii bunu artık aşamayla anlatamayacağım. Hani örerek anlatmaya gerek yok. Zaten dilimi anlattık. Kol altında bakın, farkındaysanız şuradaki sıra dönüş sayıları hiç değişmiyor. Ama burada 2 tane 38'i bıraktık. Biz bu 38 ve 38'i örerken tabii burası genişliyordu. Buraya etkisi oluyordu. Ama bunu örmeyi bırakınca burada elimizde sadece 38 ve 38, 76 ilmeğimiz kaldı şu kol altında. Şimdi 76 ilmeği biz hemen 2 kerede bitiririz. O zaman burası dar olur. Böyle dar olur. Bunun dar olmaması için şurada örmediğimiz 38 ilmek için bir kere gidiyoruz ve geri dönüyoruz. Hiçbir şey yapmadan. 76 ilmeği gidiyoruz ve geri dönüyoruz. Sonra arada geri dönüşümüzü yapıyoruz. 38'i örüp işte geri dönüyoruz. Burada 38'i bırakıyoruz. Geri dönüyoruz. Tekrar geliyoruz. Sonra 2 sıra yine burada hiç hani geri dönüş yapmadan burayı da örüyoruz. Ne yapıyoruz? Aynı sıra sayısına ulaşmak için şurayı tamamlıyoruz. Yani 2 sıra burada,
2 sıra burada. 2 sıra başlangıçta, haroşodan sonra 2 sırada bitişte gidiyoruz ve geri dönüyoruz ki şurası incelmesin diye. Anladınız zannediyorum şurayı örmediğimiz için. Bunu 3 kez tekrarlıyoruz. Kilolu olanlar bunu 4'te yapabilir, 5'te yapabilir. Geliyoruz arkaya aynı şekilde ilmek atıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ilmek atmayı, şimdi biz burada ilmek atmayı anlatmıyoruz. Haroşa örgüyü anlatmıyoruz, düz örgüyü öğretmiyoruz. Biz burada bu yeleğin örülme mantığını artık bunları biliyor kabul ediyoruz. Yani biraz daha üst seviyede bir video bu arkadaşlar. Burada dilimimiz tamamlandıktan sonra ilmeklerimizi atıyoruz. Tabii bu kadar aşama yapmamız da mümkün değil. Tekrar tekrar ilmek atmayı zaten biliyoruz. İlmeğimizi atıyoruz. Aynı 38, 76 ilmek kapatmıştık. 76 ilmeği atıyoruz. Şu omuzda dikiş var. Bakın arkadaşlar omuzun içi. Omuzda dikiş var. Omuzun içinde ipleri böyle gizliyoruz. Ve 76 ilmeği atıyoruz. Bu örgü bittikten sonra omuz dikiliyor. Ve şuraya geçiyoruz. Buraya geçiyoruz. Buraya örüyoruz. Dediğim gibi 29 ilmek örüyoruz. Veya işte büyütmek istiyorsanız 30-32 örersiniz. Sonra yine aynı şeyi yapıyoruz. İlmekleri kapatıyoruz. Burayı örüyoruz. Yine aynı şekilde en sonda 2 diş haroşa giderek önü kapatıyoruz ve kesinlikle kasmamalıyız. Bakın hiçbir kasma yok. Çok düzgün. Ütülendiğinde de buharlı ütüyü çok güzel üzerine basarak böyle ütülüyoruz. Evet, şimdi elbisenin bu şekilde arkadaşlar. Yelek mantığı anlaşıldı zannediyorum. Zaten örgü bilenler bu tekniği çok iyi biliyor. Burada önemli olan Alize Diva ipliğine çok yakışması çalışmanın. Böyle parlaklığı, kolay örülmesi. Şimdi şunun sayılarını vereyim. Elbiseyi örebilmek için misin alışış tabii kullanırsanız daha rahat edersiniz. Yandan şöyle dikişimiz var bakın. Buradan başladık. 2 diş haroşa ördük. Elbiseyi şöyle başladık. 240 ilmek ile başladık. Siz tabii daha kiloluysanız bunun dilimi sayısını genişleteceksiniz. 240 ilmek başlayarak 2 diş haroşa örüyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Sonra dilime başlıyoruz. Şimdi dilim kaç dilim var burada? Burada 5 dilim var. Yani bir dakika. Burada 5 bölüme ayırıyoruz arkadaşlar. 30 ilmek. Bakın. Buraya kadar 30 ilmek. Buraya kadar yine 30 ilmek. Buraya kadar 60 ilmek. 60 ilmek. Yine buraya kadar 60 ilmek. Buraya kadar 60 ilmek. 60, 60, 60, 30 ve 30. İlmeklerle aynı mantıkla geri dönerek bunu örüyoruz. Her şey aynı arkadaşlar. Tabii burada ne oluyor? Burası biraz daha genişliyor. Çünkü neden? 1, 2, 3, 4, 5 bölümümüz var. Yelekte öyle değildi tabii. Burada 5 bölümümüz var. Şimdi burada kaç dilim var? 24 arkadaşlar. 24 tane dilimimiz var. Burada zaten kendiliğinden oluşuyor. Hemen şöyle de bir buraya düz tunusla biz askı yaptık. İstediğiniz şekilde askı yapabilirsiniz buraya. Düğme yaparsınız, askı yaparsınız, iplik bağlarsınız. Bu hiç önemli değil. Önemli olan şu 2 parça. Sonra 2 yandan dikiyoruz. Bu bütün değil yani. Önü örüyoruz, arkaya örüyoruz ve yanlardan dikiyoruz. 24 dilim dedim. Aynı şekilde yelekte olduğu gibi ilmekleri kapatıyoruz. Burada bakın hiç şey yok. Kol altı vermedik buraya elbisede. İsterseniz yelek gibi verebilirsiniz. Hani çok kilolusunuzdur. Kol altına da verebilirsiniz. Aynı yelekte yaptığımız gibi. Onu gösterdik zaten ne yapıldığını. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ve elbiseyi de bu şekilde örebilirsiniz. Elbiseye de 5 yumak gidiyor. Yani bu düz renk için 1 yumak yeterli. 4 yumak da aralara için alırsınız. Yelek için de arkadaşlar 1 yumak şeye yetiyor, koyu bölüme. Yine 3 yumak da aralar için alırsınız. Ama renkli yaparsanız tabii bu renkleri almak durumundasınız. Onu da tekrar şöyle kodlarını göstereyim. İlla aynısı olması gerekmiyor tabii. Bütün renklerle çok güzel olacak. Evet, bu şekilde arkadaşlar bütün bilgilerimi verdiğimi düşünüyorum. Keyifli örgüler diliyorum.